Evet, başardım. Sonunda Omnitrix'in gücünü tazeledim. Hayır, onun sınırlarını aştım. Sonunda amacına ulaştı. Ben de bu yüzden ver şuna bir bakayım. Çok kötü bir işçilik. Ve evrimsel işlevler mi? Sorun çıksın diye Ben 10 Ultimate Alien serisinde Azimuth, Albedo'nun tasarlamış olduğu Ultimatrix'i neden hiç beğenmedi? Daha doğrusu başarılı bir teknoloji olarak görmedi. Azimuth bunu seride çoğu kez söylediği için gerçekten ilgimi çekmişti ve bu konuyu sizlerle birlikte konuşmak istedim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Eskisini daha çok seviyordum. Kendini imha işlemini durdur. Kod 10. İmha işlemi durduruldu. Gerçek kişisel fedakarlık. Astatin ve fransiyumdan bile nadir bulunur. Bugün ikinci kez ufak da olsa umut ölçümü yaptım. Rahatsız edici bir örnek. Azimuth'un Albedo'nun tasarlamış olduğu Ultimatrix'i beğenmemesinin ardındaki sebepler sadece teknolojik eksiklerle sınırlı değildi. Azimuth'un teknolojiye yaklaşımı, etik ilkeleri, evrim anlayışı ve teknolojinin amacı üzerindeki görüşleri de bu eleştirilerin temelini oluşturuyordu. Şimdi Azimuth'un Albedo'nun Ultimatrix'ini neden başarısız bir teknoloji olarak gördüğünü sizlere detaylı bir şekilde açıklamaya başlayayım. Öncelikle Azimuth'un teknolojiyi geliştirme felsefesi dengeli ve sorumlu kullanım üzerine kuruludur. Yani Omnitrix'i tasarlarken bu cihazın yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda evrenin farklılıkları arasında empati ve anlayış köprüsü kuracak bir araç olmasını hedeflemişti. Omnitrix kullanıcıya sadece farklı canlıların genetik bilgisine erişim sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda onların kültürlerini ve bakış açılarını öğrenme imkanı da sunuyor. Oysa ki Albedo'nun tasarladığı Ultimatrix bu derin felsefeyi hiçe sayarak daha çok gücü merkeze alan bir yaklaşımla tasarlanmıştı. Bu da Azimuth'un bakış açısına göre cihazın amacının çarpıtılması anlamına geliyor. Baktığımız zaman Albedo'nun tasarımı Omnitrix'in orijinal işlevselliğini kopyalamak amacıyla yapılmış olsa da Azimuth'un üstün dehasına erişemediği için kusurlu bir yapıdaydı. Albedo Omnitrix'i çalmak ve kendi versiyonunu yaratmak için Azimuth'un çalışmalarını kopyalamaya çalışsa da bu süreçte mükemmel bir cihaz yaratamamıştı. Ultimatrix hem yapısal olarak hem de işlevsel olarak Omnitrix'ten daha dengesizdi. Örneğin Ultimatrix bazı durumlarda hata yapabilir veya kullanıcıya zarar verebilir. Azimuth teknolojiyi mükemmelliğe yakın bir seviyeye taşımak isterken Albedo'nun bu aceleci ve kopyacı yaklaşımı Azimuth'un standartlarına göre oldukça başarısızdı. Bildiğiniz üzere Ultimatrix kullanıcısına Ultimate formda evrimleşmiş yaratıklara dönüşme yeteneği sağlıyor. Bu durum evrimi hızlandıran ve doğal süreci değiştiren bir özellik olarak Azimuth'un gözünde ciddi bir sorundur. Azimuth evrimi doğal bir süreç olarak görür ve bunun dışarıdan müdahale edilmemesi gereken bir olgu olduğunu düşünür. Albedo'nun teknolojisi ise bu evrim sürecine zorla müdahale ederek canlıların nihai formlarına anında erişim sağlıyordu. Elbette bu durum Azimuth'un etik ve bilimsel anlayışıyla fazlasıyla çelişiyor. Onun gözünde evrim doğal bir süreç olmalı ve dışarıdan zorla hızlandırılmamalıdır. Seri içinde Azimuth'un en büyük korkularından biri elbette teknolojinin yanlış ellerde kötüye kullanılması olmuştu. Albedo Omnitrix'in teknolojisini kopyalamak ve geliştirmek için ona ele geçirdiğinde bunu sadece kendi kişisel çıkarları ve gücü olan açgözlülüğü için yapmıştı. Albedo'nun niyeti daha fazla güç kazanmak ve Bentanus'unu yenmek üzerine kuruluydu. Yani oldukça bencil ve yıkıcıydı. Bu durumda Azimuth'un gözünde son derece tehlikeliydi. Çünkü teknolojinin amacı barışı sağlamak ve galaksideki dengeyi korumaktı. Albedo'nun kendi hırsları uğruna bu teknolojiyi kullanma arzusu, Ultimatrix'in sorumlulukla kullanılmadığını ve büyük bir risk taşıdığını gösteriyor. Bildiğiniz üzere Azimuth'un Omnitrix'i yaratma amacı evrenin çeşitli yaşam formlarını korumak, evrende barışı ve uyum sağlamak ve farklı türler arasındaki anlayışı geliştirmekti. Albedo'nun Ultimatrix'i ise tamamen kişisel hırs ve güce dayalı bir tasarım anlayışını yansıtıyordu. Albedo Omnitrix'in işlevselliğini daha fazla güç kazanma arzusuyla birleştirerek onu savaş için optimize etmişti. Bu durum Azimuth'un cihazı yaratırken hedeflediği barışçıl ve yapıcı amaçtan tamamen sapmış bir yaklaşımdı. Albedo'nun Omnitrix teknolojisini kopyalama süreci bir dizi etik sorunu da beraberinde getiriyor.
Azmut teknolojinin sadece gelişim ve ilerleme için kullanılmasını savunurken Albedo'nun motivasyonları bencillik ve intikam duygularıyla şekillenmişti. Doğruyu söylemek gerekirse bu tür bir karakterin böylesine güçlü bir teknolojiyi elinde bulundurması Azmut'un gözünde son derece tehlikelidir. Albedo cihazı kendi çıkarları için kullanmak istemişti. Bu da Ultimatrix'in temelinde yatan en büyük etik sorunlardan biriydi. Azmut'un Albedo'nun tasarladığı Ultimatrix'i başarısız bir teknoloji olarak görmesinin temelinde cihazın Omnitrix'in amaçlarını çarpıtması, evrime müdahale etmesi, sorumluluk duygusundan yoksun olması ve teknolojinin etik olarak yanlış şeylerde bulunması gibi nedenler yatıyordu. Azmut'un gözünde teknoloji sadece güç kazanma aracı değil, daha büyük ve ulvi bir amaca hizmet etmelidir. Galakside barışı ve dengeyi korumalıdır. Albedo'nun yaklaşımı ise tamamen bu felsefenin dışındadır ve bu nedenle Azmut bu tasarımı asla onaylamaz. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 Ultimate Alien serisinde Azmut, Albedo'nun yapmış olduğu Ultimatrix'i neden hiç beğenmedi, daha doğrusu başarılı bulmadı, bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.